kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle büyük beden yelek yapımını paylaşmak istiyorum. Benim siparişim olan bir yelekti. Büyük beden olarak hazırladım. Oldukça büyük, 46 beden üstüne 52 bedene kadar uygun olacaktır. Benim verdiğim ölçülerde siz de hazırlamak isterseniz. Yeleğinizin uzunluğu kalça ortası hizası gibi, çünkü hani çok uzun olması istenmedi. Daha kısa ve üstü oturulması tercih edildi. Ben de o şekilde ölçülere göre hazırladım. Motiflerim 64 adet motifti. 32 artı 32 olarak hazırladım. 32 öne, 32 arkaya. Gördüğünüz gibi gene karşılıklı simetrik olarak yerleştirdim motifleri. Çünkü her birinden ikişer adet hazırladım. Karşılıklı olarak da ekledim. Motifleri bir tık büyütmek için 3. sırada bir detayım var. Onu motif yapımı aşamasında sizlere anlatacağım. Yeleğimin etrafını 2 sıra pat ördüm. Biraz daha genişlemesi açısından. Kol olarak bir detayı var. Daha böyle şık, hoş görünmesi için. Daha nasıl anlatayım? Orada ufak bir hoşluk katıyorum. Tam koltuk altının olduğu tarafa. Siz de zaten yaparken anlayacaksınız. Anlatacağım size. Sık iğneni geçtim. Tam koltuk altına köşelere örerek böyle bir şıklık kattım yeleğime. Şimdi yeleğimizi yapmaya başlayalım. O zaman ilk olarak motif yapımını anlatayım. Aslında bildiğiniz bir motif ama ufak bir farklılık, detay var. Bir de ilk kez bu videoda izleyen arkadaşlarım için de motifi anlatmış olayım. Motif yapımına geçelim. Öyleyse motifleri yapmaya başlayabiliriz. Diğer videolarımı takip edenler hangi motifi yaptığımı aslında biliyorlar. İlk videomda gösterdiğim motifi yapacağız. Yalnız burada bir fark var. Büyük beden yelek çalışacağımız için ufak bir değişiklik yapacağım. 3. sırada bu tiyolar videosunda bahsettiğim bir dolayıp 3 kere de çıkmayı, hani bir tık da olsa motifi büyütmeye çalışacağım. Bahsettiğim gibi önceden de. Öyleyse ilk kez izleyenler için motifleri bir baştan yapalım. Nasıl yapacağımızı görelim. Bu hazırlayacağım motiften 64 adet yapacağız. Öncelikle bildiğiniz gibi motiflerime her zaman sihirli halka ile başlıyorum. Bir kere de kitleyip 3 kere de üstüne çıkıyorum. İpimi dolayıp sihirli halkamın içine 8'li grubun ilkini yapıyorum. Arada 2 zincirim var. İpimi doladım. Çıktım. Bakın tığımda 2 adet ilmeğim var. Doladım. Artık 3 adet ilmeğimi bir kere de birlikte çekiyorum. Bu şekilde sihirli halkamın içini tamamlayacağım. Bir kez daha göstereyim. Bu arada tabii ortadaki yuvarlağı, halkayı ara ara çekerek küçültüyorum sihirli halkamın ortasını. 2 zincirimi çektim. Halkanın ortasına battım. Bir kere çıktım. 2 ilmeğimi zincirde tutuyorum. Bakın 2 ilmeğimi zincirde tutuyorum. Bir kere doladım. Bir kere daha çıktım. Artık ilmeğimde 3 zincir var. Üçünü birlikte çektim. Arada 2 zincirim var. Bu şekilde 16 trabzan olacak. 8'li gruplar halinde. Sihirli halkayı tamamladığımızda görüşelim. Son ikilimi yapıyorum. Üçünü birden çektim. 2 zincirim var. Bademin tepesine batıyorum. Ve sihirli halkamı oluşturdum. Yeleğim için sihirli halkamı oluşturdum.
Bakın motif arkalarına nasıl gizlediğimi hani soruyorsunuz bana. Bunun için video da istemişsiniz. Aslında her motifi yaparken bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela şimdi bunu buraya yatıracağım. Ve bunun üstüne örerek ilk fazla ipimi gizlemiş olacağım. İkinci sırayı nasıl yaptığımızı göstereceğim şimdi de. Her boşluğun içine ikişerli gruplar halinde 2 adet ikili bademler hazırlayacağım. İkişerli grup, 2 adet badem. Aralarda 2 zincirim olacak. Şimdi battım. İpimi elime dolayayım. Battım. İpimi yatırdım. İpimin üstüne yeni rengimi kitleyeceğim. Kitledim. 1, 2, 3 zincirim var. Doladım. İlk grubumu yapıyorum. Arada 2 zincirim var. Arada 2 zincirim var. Şimdi tekrar 1, tığımda 2 ilmeğim. Üçünü birden çektim. 3 ilmek oldu sonunda. Bakın şimdi tekrar gösteriyorum. Bu arada arkadan ipimi yürütüyorum. Sarı ipimi, yeni ipimi yürütüyorum. Üstüne örüyorum. Bakın bu şekilde üstüne örüyorum. 2 ilmeğim var. Doladım. Çıktım. Arada 2 zincirim var. 2 ilmeğim. Bir doladım. Çektim. Şu an 3 ilmeğim. Çektim ve tamamladım. Bu şekilde her boşluğu ikişerli bademlerle dolduracağım. Doldururken bu arkadaki ipimi buradan yürüteceğim. Bunu tamamladığım yerden bunu gizlemeye başlayacağım. İçine alarak öreceğim. O zaman bu sıranın sonunda görüşelim. Son boşluğa ikinci grubumu yapıyorum. 3 zincirimi birden çektim. Başladığım bademin üstüne batıp kilitliyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 adet bademli ikinci sıramı da tamamlamış oluyorum böylelikle. Bakın. Bu şekilde bakın, arkası da tertemiz, görüyorsunuz. Bütün ipleri gizleyerek ördüm. Şimdi buna da aynı şekilde yatıracağım böyle. Bunun üstüne böyle örmeye devam edeceğim yeni rengimi. Yeni rengimi alıyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Üçüncü sırada her boşluğa üçerli bademler yapacağız. Yalnız buradaki bademlerimiz, söylediğim gibi hırkamın bedenini büyütmek istediğimden dolayı buradaki bademlerimiz bir dola 3 çık şeklinde hazırlanacak. Hani ikili değil de bir dolayıp 3 kere de çıkacağız. Bakın yapıyorum şimdi. Aldım motifimi, yatırdım ipimi. İlk üçlü grubun bademini hazırlayacağım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bir kere doladım. Bir kere doladım. Bakın. Bunu tek olarak yaptım. Sonra bir de böyle yaptım. 2 kere çıktım. İlmeğimi bekletiyorum. Bakın tekrar doladım. Battım. Bir kere yaptım. İkinciyi çektim. Üçünü birden çekiyorum. 1, 2, 3. Arada 3 zincirim var. Bakın batıyorum. Bu arada arkadan ipimi yürütüyorum. Üstüne örüyorum. Battım. 1, 2, 2 ilmeğimi tığımda tutuyorum. Doladım. 1, 2.
3 ilmeğimi tığımda tutuyorum. Battım. 1 2 üçünü birden, dördünü birden çekiyorum. Arada 3 zincirim var. Yani böylelikle bademlerimi biraz daha uzattım. Ve motifimin de ebatını böylelikle bir miktar büyütmüş olacağım. O zaman bu sıranın sonunda da görüşüyoruz. Son üçlü hazırlıyorum son boşluğuma. Trabzanlarıma 1-2 kere de çıkıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Uzun uzun yaptığım bademlerimi. Arada 3 zincirim var. Ve başladığım bademin tepesine batıp kilitliyorum. Evet, motifimi bitirmiş oldum. Bunun gibi benim istediğim ölçülerde badem benim istediğim yapacağım ölçülerde hırka yapacaksanız eğer 64 adet böyle motife ihtiyacımız olacak. Ben motiflerimi ikişer adet çalışacağım. Aynısından, aynı tip motiften 2 adet yapacağım. Çünkü gene yeleğimde de simetrik çalışmak istiyorum. Motifleri yeleğimde arkayı karışık, önleri karşılıklı yerleştirmek istiyorum. Bunun için de her bir motiften 2 tane hazırlayacağım. Şimdi sizden istediğim hazırladığınız motiflerle arka yüzü, yani yeleğin arkasının bir miktarını, bir parçasını birleştirmeniz olacak. İşimizi daha kolay ilerletebilmek için 6 çarpı 4, yani 24 tane motiften arkaya karışık ekliyorum demiştim. Arkayı hazırlıyoruz. 6 çarpı 4, 6'ya 4, 6 genişliğinde, 4 uzunluğunda bir parça hazırlamanızı istiyorum ki diğer aşamalara geçebilelim. O zaman hazırladıktan sonra görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar, ben 64 tane motifimi tamamladım. Bu motiflerden 32 tanesini arka ve 32 tanesini de ön için hazırladım. Motiflerimi çift hazırladım. Her birinden 2'şer adet yaptım. Motifleri gördüğünüz gibi. Bunları arkaya karışık, önleri aynı bu şekilde karşılıklı simetrik olarak dizeceğim. Ekleyeceğim daha doğrusu. Motiflerim hazır. Size söylediğim 6 çarpı 4'lük parçayı da hazırladım. Şu şekilde bakın. Benim hazırlayacağım yeleğim biliyorsunuz böyle kalça ortası hizasında büyük beden 48-52 beden, 46-52 beden de diyebiliriz. Uygun olacak bir yelek hazırlıyorum. Yeleğimin arkasının 6'ya 4 parçasını yaptım. Hatta size göstermek için ben üstünü de ördüm. Şimdi sizden şurayı, şu kısmı örmenizi isteyeceğim. Yani o parçanın üstüne 4 bir tarafa arkasının motifini yerleştireceğiz. Yalnız üst iki motifin ortasını birbirine eklemeyeceğiz. Yani üstteki V'yi oluşturmak için ensede V'yi oluşturuyoruz. Arkanın ortasını eklemeyerek ense boşluğunu oluşturacağız. Rahat oturması açısından. Şimdi o zaman sizden istediğim ilk önce bir 4 sıra ekleyeceksiniz. 4'lü sırayı öreceksiniz. Sonra 2 bir tarafa motifi örüp arka parçayı 32 motiften oluşan arka parçayı bitireceksiniz. Boyunu uzatmak isterseniz matematiğimiz aynı, artı 12 motif aşağı doğru, yani 64'ü otomatik olarak 76'ya çıkartırsınız. Bir sıra daha uzatırsanız. Şimdi öne geçerken dediğim gibi motifleri simetrik ekleyeceğiz demiştim. Şimdi öne geçerken de karşılıklı birbirinin eşi motifleri eklemeyi tercih edeceğim.
Yani şu motifi buraya, bunu buraya ekleyeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğim. Bunu buraya ekleyerek. O zaman ne yapıyorum? İlk tabii yelekteki kol boşluğunu da oluşturarak, yani yeleğin kol evini oluşturarak gideceğim. İki motifi buraya ekleyeceğim. Daha sonraki buradaki motifleri ekleyeceğim. Birleştirip kol evini yeleğin oluşturmuş olacağım. O zaman başlıyorum buradan eklemeye. Ne yapıyorum? Motifimi ilk üçlü grubunu oluşturacağım köşeye. Bir taraftan motifi kare yaparken diğer taraftan da yeleğe ekliyor olacağım. Öne geçtim. Aldım motifimi. İlk grubumun tamamlayacağım. 1, 2, 3, 4 köşe oluşturuyorum. 2 doladım. Trabzanlarım üçlü. 1, 2, 3 kere de çıktım. 1, 2, 3 köşenin ilk grubunu oluşturdum. Bir zincir çektim. Şimdi yeleğimin üst köşesindeki motifin ortasına battım. Battım. İpimi kilitledim. Motifimi eklemeye devam ediyorum. İpimi kilitledikten sonra üst kenarla tutturmaya başlayacağım. Kol evimi oluşturmak için motiflerimi aşağı doğru birleştireceğim. Yani sizden istediğim, bunu buraya tutturun lütfen. Bunu buraya tutturun. Bunu da bir altına da bir motif daha yapın. Ondan sonra görüşelim. İki motifi ekledikten sonra görüşelim. Evet, ben iki motifi ekledim. Yeleğin kolunun ön ve arka yüzünü tamamladım. Şimdi alt kısmını yapacağım. Bunun için bir motif böyle, bir motif de bu şekilde ekleyeceğim yan yana. Bunu buraya uzatacağım. Bunu buraya devam ederek yan taraftan ekleyerek kol evini, yeleğin kol evini oluşturmuş olacağım. Bunun için ilk önce yeşil motifimi, daha sonra da hardal motifimi ekleyeceğim. O zaman bunu ekleyeyim. Bunu da ekledikten sonra tam birleştirme, arka tarafla birleştirme kısmında size tekrar döneyim. Evet, üçüncüyü de ekledim. Sıra bu motifimde. Bu motifimi eklerken yeleğin arka yüzünden tutturacağım ilk olarak motifi. Bakın, detaylı göstermek istiyorum çünkü hani biraz farklı buradaki ekleme. Hemen ipimi yatırdım, üstüne ipimi kilitledim. 1, 2, 3, 4 saydım, 2 kere doladım. 1, 2, 3 de çıktım, 2 doladım. 1, 2, 3 de çıktım, batırdım. Bakın, şöyle göstermek istiyorum size. İlk olarak birleştireceğim nokta şurası. Tam olarak şurası. Bu motife tutturup yan tarafını birbirine ekleyeceğim. Buradan ipimi geçirdim. Kilitledim. Doladım 2 kere. Aynı köşeye ikinci üçlü grubumu örüyorum. Yan yüzüyle birlikte arka motifin yan kenarını iki kenarı birbirine tutturacağım. Evet, bakın, yandan aynen yeleğin yan tarafından devam ediyorum. Malum kış, havalar karanlık, görüntü çok da verimli ve iyi çıkmıyor olabilir. Umarım anlatabiliyorumdur yeterince. Yanındaki boşluğa ikili trabzanımı yapıyorum. Yaparken
ipimi, arkadaki ipi dolayıp gizlemeye devam ediyorum. Gizlemeye devam ediyorum. Hemen yan tarafa tutturuyorum arkadan. Yarım trabzanlarımı yapıyorum. Dolayıp bir kere de çıkıyorum. Bakın doluyorum. Bir kere de çıkıyorum. Arkada yan köşeye, kenara birleştiriyorum. Doluyorum. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Kenara birleştiriyorum. Ve köşedeyim. Köşeyi birleştireceğim. İlk üçlümü yapıp yandaki motifin köşesine birleştireceğim. Bakın birleştirdim. Çıktım. Şimdi yeleğin kol evini oluştururken bunun üstünü arka tarafa tabii ki birleştirmeden boşluk bırakacak şekilde burayı kenarına oluşturacağım. Motifi kare yapacağım. Yani karenin bir köşesi de sonra buraya ilişip, yani şu köşeye ilişip şöylece kol evini oluşturmaya çalışacağım. Yaparken daha iyi göreceksiniz. Şimdi üst kenarı bildiğiniz şekilde örmeye devam ediyorum. Köşedeki üçlü grubumun ikincisini yapıp hiçbir yere bitişmeden, eklenmeden üst kenarı örüyorum. Bakın. Ta ki köşeye gelene kadar. Köşeye geldiğimde sol tarafımda kalan ön yüzün eklediğim üçüncü motifinin kenarına birleşeceğim. Şimdi bakın ikili grubumu yaptım. Köşedeki son birleşmeden önceki son üçlü grubu yapıyorum. Şimdi zincirimi çektim. Bakın battığım yer neresi olacak? Dikkat edin. Battığım yer tam olarak şu soldaki motifin ortasına batacağım. Birleştirdiğim alttaki üçüncü motifin ortasına batacağım. Oraya ekleyip aşağı doğru iki kenarı birleştireceğim. O zaman ilmeğime tekrardan tığımı geçiriyorum. İpimi doladım. Pardon, ipimi dolamadan köşeye battım. Ortaya ipimi arasından geçirdim. Kitledim. İki kenarı birbirine tutturarak örmeye devam ediyorum. Bakın. İkinci üçlümü yapıyorum. Üçlü trabzanlarımla. Orta yanındaki ikili trabzanla kenarı birleşiyorum. Sırasıyla bütün kare yaptığım motifi kare yaparken ki sıralamamı kullanarak solumda kalan ön yüzün eklediğim üçüncü motifine ekleniyorum. Böylelikle bunu tamamladığımda yeleğin kol evini oluşturmuş olacağım. Bundan sonrası zaten sadece sırasıyla motifleri eklemekte. Kol evini oluşturduktan sonraki kısım oldukça kolay. Önceki videolarımı takip edip izleyen arkadaşların zaten harikalardan bildiği sistem. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi işte yani bu köşeyi de ördüm mü bu motifli işim bitecek. Bu köşeyi de ördüm mü ve böylelikle bakın yeleğimdeki kol evini oluşturmuş olacağım. Kol evi böylelikle oluşmuş olacak. Tabi sonrasında da işlemimiz var. Kol evinin etrafını
3 sıra sık iğne, şuralarda minik detaylarla hareketlendirerek kol evini tamamlayacağım. O zaman arkadaşlar şimdi yeleğin bir yüzünü tamamlayalım. Ben bir yüzünü öreyim. Sonrasında buraya gelip kol ağzının etrafını nasıl geçtiğimi size göstereyim. Sonrasında da sırasıyla yeleğimizin aşamalarını tamamlayalım. O zaman görüşmek üzere bitiminde. Evet, hırkamızın ön yüzünün bir tarafını ekledim. Bakın, bitirdim. Kol evini oluşturarak motiflerin bir tarafını ekledim. Şimdi size bu aşamada kol evinin ağzını nasıl geçtiğimi göstermek istiyorum. Yarım trabzan şuradan başladım. Aldım önüme kol evini şu şekilde, bakın. Kol evini şu şekilde önüme aldım. Şuradan trabzan, yarım trabzan, çakma sık iğne dediklerini örmeye başladım. Bir tek şu ve şu köşelerin birleşme yerlerinde bir yani bakın, katladığımızda, tam şeklini vererek katladığımızda şu karşılıklı gelen iki köşede bir görüntü yaratacağım. Daha düzgün, daha şık durması açısından. Onu nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Öncelikle şimdi onun dışında her yeri yarım trabzanla geçeceğiz demiştim. Yarım trabzanlarımı örüyorum, bakın. Yarım trabzanlarımı örüyorum. Dediğim yere gelene kadar her alttaki trabzanın üstüne bir adet yarım trabzan öreceğim. Kol ağzına geçeceğim. Ben 3 sıra geçmeyi düşünüyorum. Siz de kaç sıra geçmek istediğinizi gözünüze gelen görüntüsüyle ilgili karar verirsiniz. Son trabzanımı da, yarım trabzanımı da şöyle buraya yapıp, bakın şimdi buraya tam şu motifin köşesinin ortasına, tam şuraya batacağım. Köşeye yaptığım gibi ilk üçlü grubumu yapacağım. Bakın, ilk üçlü grubumu yapacağım. Ortaya iki zincir çekip bir üçlü daha yapacağım. Dibine kadar örmedim. Bakın, dikkat ettinizse dibine kadar örmedim. 3 trabzan öncesinde sık iğnemi durdurup alttaki motifin ortasındaki köşeye battım. Bakın. İpim eğer açık renk olsa çok daha güzel gözükecekti ama sipariş olan bir yeleğin üzerinden size gösteriyorum. Yeni bir model, yeniden çalışmak gibi bir şansım şu anda yoktu. Yaparken size göstermek istedim. Bakın, işte şöyle gösteriyorum. Üçerli gruplu 2 tane köşeyi doldurdum. Bakın. Sık iğne ile geldim. Orayı doldurdum. Ta ki diğer yapacağım, yani ön taraftaki motifteki aynı yere yapacağım. Ön taraftaki motifin aynı yerine yapacağım. Bu işlemi 2 kere tekrarlayacağım. Her bir sırada üstüne geçerken de gene aynı şekilde yapacağım. Bakın şimdi oraya kadar şimdi gene tabi 1 2 3 sayıp 3 sonrasına batıyorum. 1 2 3 saydım. 3 sonrasına batıp hepsini bir kere de çıktım. Yarım trabzan yaptım yani. Umarım anlaşılır olmuştur. Yani şuradan başladım yarım trabzanlarımı örmeye. Geldim. Öndekinin ortasına ikili
grup halinde köşeyi yaptım. Sonra 3 trabzanı sayıp atlayıp oradan itibaren örmeye başladım. Şimdi diğer taraftaki burayı geçeceğim. Buraya geldiğimde ön tarafta aynı işlemi yapacağım. Şimdi burayı geçeceğim. Burayı bu şekilde yarım trabzanları örerek geçiyorum. Yani bunu dümdüz de geçebilirdiniz. İsterseniz yarım trabzanla ya da tam trabzanla da örebilirdiniz. Benim bunu tercih etmemin sebebi kol ağzında daha bir şık görüntü yaratıyor. Ondan ötürü bunu geçiyorum. Görüntüsü hoşuma gittiği için yapıyorum, yani anlayacağınız. Şimdi buradan geçiyorum trabzanlarımı, yarım trabzanlarımı geçiyorum ta ki o biraz evvelki köşeye gelinceye kadar. Büyük beden bir hırka olduğu için, motifler de biraz daha iri düştüğü için kol ağzı biraz daha açık, yani büyük oluyor. Bu yaptığımızla o aralığı, açıklığı biraz daha daraltıp daha şık bir görüntü ele geçirmiş, sağlamış olacağız. Bundan ötürü ben bunu tercih ettim. Gerçekten sizin de görüntüsü zaten hoşunuza gidecek. Az kaldı. Bakın az kaldı. 1-2 şey sonra tekrardan oraya gelirken göstereceğim size, atlayıp üstüne şimdi atlayıp şu boşluk bizim işte bu sefer çalışacağımız o 2 tane üçlü yapacağımız yer bu boşluk. Bakın şimdi 1 2 3 trabzana öncesine kadar yarım sık iğnemi örüyorum. Çakma sık iğnemi örüyorum, yarım trabzanı yani. Şimdi boşluğumu buldum. İpimi dolamıştım. Üçlümü yapıyorum. İlk üçlümü yapıyorum. 3 üçlümü yaptım. Şimdi 1 2 aradaki zinciri çektim. İkinci üçlümü de yaptım. Şimdi 3 tane sayıyorum ve atlıyorum. 1 2 3'ü atladım. Şuraya batıp yarım trabzanımı yapıyorum ve artık bu şekilde kol ağzının etrafını örmeye devam ediyorum. Bunların üstüne geldiğimde bakın yuva belli. Üstüne geldiğimde aynı işlemi burada yapacağım. 1 2 3 sayacağım. Oraya batacağım. Bu kolun ağzını bu şekilde arkadaşlar 3 sıra geçmeyi düşünüyorum ben. Bakın zaten şimdiden beri kol ağzının görüntüsünde daha hoş bir görüntü oluştu. Dikkat ederseniz şöyle tersten göstereyim size. Dikkat ederseniz daha hoş bir görüntü oluştu burada. Bunu tamamlayacağım. Kol ağzının etrafını geçeceğim. Daha sonrasında hırkamın etrafını geçeceğim. Hırkamın etrafını trabzanla bir ya da 2 sıra, daha şu anda emin değilim. Ölçüme ne kadar uyup uymadığına bakacağım. Etrafını dolaşacağım trabzanla. Ondan sonra tabii ilk önce kol ağzını başladığım yeri bitireyim. Sonra bu motifleri karşısına simetrik olarak bu tarafı da ekleyeceğim. Aynı işlemi bu kol ağzında da gerçekleştireceğim. Sonrasında trabzana geçip yeleğimi tamamlamış olacağım. Yeleği tamamladıktan sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet hanımlar, tüm motifleri ekledik. Yeleğimizin etrafını 2 kere ben 2 kere tercih ettim, patını 2 kez trabzanla geçtim. Kol ağzını tamamladık. Detayları zaten gösterdim size. Yeleğimizi sonunda 64 motifle büyük beden olarak hazırladık. Eğer siz de büyük beden bir yelek hazırlamak istiyorsanız verdiğim teknikleri ve ölçüleri kullanırsanız istediğiniz ebatlarda yeleğiniz düşecektir. Çok teşekkür ediyorum öncelikle videolarıma gösterdiğiniz ilgi ve desteğiniz için. Yapacak olursanız da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık, sevgiler.